Öncelikle izleyen herkese merhaba. Kanalımıza abone olup destek olan herkese teşekkür ederim. 2007 yılında yeniden yollara çıkması kararlaştırılarak piyasada yerini alan Fiat 500, 14 yıldır üretilen bu modelini yeniden 2021 yılında neredeyse tamamen yenilenen bir tasarım ve motor seçeneğiyle piyasaya sunacak. Yenilenen Fiat 500 hakkında sizleri de sıkmadan bilgiler vermeye çalışacağım. İyi seyirler. Tamamen yeni bir platform üzerine tasarlanan ve bir önceki nesline göre boyutsal olarak bir hayli gelişme kaydettiğini, yeni Fiat 500 günümüzdeki modeline göre 6 santim daha uzun ve daha geniş olduğu ve 4 santim daha yüksek tasarlandığı belirtiliyor. Yeni Fiat 500'ün dingil mesafesi de 2 santim daha arttırılmış. Dolayısıyla günümüzdeki 500'ün ufak bir model olmasının önüne yükseltilen boyutları sayesinde biraz daha olumlu artışlar yapılarak geçilmeye çalışıldığını söyleyebilirim. Ancak bu artış tabii ki Fiat 500'ü küçük bir araç yapmaktan çıkartacak seviyede olmadığını görmekteyiz. Dış tasarım olarak geleneksel görünümüne bağlı olarak yenilenen Fiat 500, genel olarak baktığımızda yenilikçi bir görünüme sahip olduğunu, bu açıdan bakıldığında aracın elektrikli olduğu görünümü verildiği ve başarılı olunduğunu söyleyebilirim. Ön görünümüne baktığımızda far grubu olarak ön kaput üzerinde bir bölümü de yer alan çift parçalı far grubu yer aldığını, far grubu altında yine aynı oval şekilde tasarlanan sis farlarının yer aldığını görüyoruz. Fiat 500'ün model adını simgeleyen logonun da ön ızgarada şık bir şekilde tasarlanarak yer aldığını söyleyebilirim. Yan kısma geçtiğimizde ise gizli kapı kollarının kullanıldığı ve ön kısımdan başlayıp stop lambalarına kadar ilerleyen krom çizgiler bulunmakta ve bu krom detaylar cam çerçevelerinde de yer alıyor. Arka görünüm olarak ise ön görünümü baz alarak düşünürsek bu açıdan daha iyi tasarlanabilirdi sanırım. Çok sade bir tasarımının tercih edildiğini söyleyebilirim. Fiat logo tasarımının ebatının büyütüldüğü, arka cam üzerinde de bir spoiler'a yer verildiğini görüyoruz. Fiat 500, jant seçenekleri olarak 16 ve 17 inç olmak üzere iki farklı ebatta tercih edilebiliyor. İç mekana geçmeden önce Fiat 500'ün kapılarının açılma tasarımı ile ilgili olarak Rolls-Royce modellerinden de esinlenilen şekilde açılan bir tasarımla karşımıza çıkmakta. 500'ün ebat olarak ufak bir araç olmasından dolayı arkada bulunan yolcuların daha rahat binebilmeleri ve inmeleri açısından kapı tasarımının dizayn edildiğini belirten yetkililer, bu sayede 500'ün ebat sorununun biraz olsun önüne geçildiğini belirtiyorlar. Bu yeniliğin konfor açısından sanırım önemli bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Sizler de yeni Fiat 500 hakkında görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İç tasarıma baktığımızda bir önceki nesline göre neredeyse tamamen yenilenen bir yapıda olduğunu görüyoruz. Bu küçük arabada 10.25 inç bir multimedya ekranı konulması ilk baktığımızda en dikkat çeken bölüm olduğunu söyleyebilirim. Neredeyse direksiyon genişliğinde durmakta. Bu ekran ile ilgili artı bir bilgi verecek olursam, 10.25'lik ekran yeni Fiat Egea ve Egea Cross modellerinde de aynı şekilde yer alacağı belirtildi. Bilgi eğlence ekranı Uconnect 5 adı verilen bir teknoloji ile kullanılacak. Bu teknolojide Apple CarPlay ve Android Auto destekli olacağı belirtiliyor. Kısacası telefonunuzu araç ekranına kolaylıkla bağlayıp yansıtabileceksiniz. Oval tasarım araç içerisinde de hakim bir şekilde kullanıldığını, iki kollu direksiyon tasarımının da oldukça şık olarak gözüktüğünü söyleyebiliriz. Dijital gösterge panelinin de yer aldığı yeni Fiat 500'ün orta konsolunda dijital klima tuşları ve diğer fonksiyonda yer alan tuşların tek sıra halinde yer aldığını ve altında ufak bir gözün bulunduğunu belirtelim. Kapı içi kısmında ise dijital kapı açma tuşunun yer alması sanırım herkes tarafından beğenilecek bir yenilik olduğunu söyleyebilirim. Eski kapı açma kolları artık yerini bu tuşlara bırakmış. Bu teknoloji sanırım ileride diğer marka ve modellerde giderek kullanımı artacağını söyleyebiliriz. Tamamen elektrikli bir otomobil olması sonucu görüntülerde yer alan mod tuşu ile yakıt tüketimi ile ilgili 3 farklı modda geçiş yapılmakta. Range modu en yakın şarj istasyonuna ulaşmak için enerji tüketimini mümkün olduğunca azaltıyor ve Regen modu ise motor frenini etkinleştiriyor. Sherpa modu ise maksimum güç, gaz tepkisi, klima ve ısıtmalı koltuklar gibi pek çok etkeni kısıtlayarak pil tasarrufu sağlamakta. Mod tuşunun diğer yanında yer alan tuş elektronik el freni ve onun yanında yer alan tuş ise araç içerisinde sahte motor sesinin gelmesini sağlamakta. Bu tuşların arkasında da yine kullanışlı bir bölme bulunmakta. Ayrıca aracın vites geçişleri de orta konsolda yer alan tuşlar ile gerçekleştirilmekte olduğunu belirtelim.
Tabii ki aracın en merak edilen bir diğer kısmı arka yolcuların bulunduğu alanın konforu olsa gerek. Bu alan hakkında yapılan yorumlar, incelemeler tahmin edebileceğiniz üzere maalesef dar olduğu yönünde. Yeni Fiat 500'ün güvenlik donanımlarından bahsedecek olursak, akıllı uyarlanabilir hız sabitleyici ve şerit ortalama, trafik işareti tanıma, yaya ve bisikletçi tanıma özellikli otonom acil durum freni, akıllı hız yardımcısı, şerit kontrolü, yüksek çözünürlüklü arka görüş kamerası, 360 derece park sensörleri ve kör nokta uyarıları, otomatik uzun far sensörleri, acil çağrı sistemi ve elektronik park freni olarak yer alıyor. Yeni Fiat 500 giriş paketi olan Action versiyonu 93 beygir güç üreten elektrikli motoru ile 42 kW kapasiteli batarya paketine sahip olan araç, maksimum hızı 135 km ile sınırlandırılmış. Bu versiyonun menzili 185 km olarak belirtiliyor. Sıfırdan 100 kilometreye hızlanması ise 9.5 saniye olarak açıklandı. Bir üst versiyonları ise 118 beygir güç üretmekte ve sıfırdan 100 km hıza 9 saniyede ulaşmakta. Menzili ise 300 km olarak yer alan bilgiler arasında. Fiat 500'ün elektrikli motoru 85 kW değerinde hızlı şarj desteği ile 35 dakikada %85 şarj dolumuna ulaştığı belirtiliyor. Yeni Fiat 500'ün ülkemize gelmesi durumunda ekranda yer alan elektrikli arabaların ülkemizde uygulanan ÖTV ve KDV oranlarına baktığımızda 42 kW'lık motor gücüne sahip otomobiller için %3 ÖTV uygulanacak olması, elektrikli otomobil tercih etmek isteyen alıcıları Fiat 500'ü satın almayı destekler nitelikte artı bir durum olarak söyleyebiliriz. Yeni Fiat 500 hatchback modeli ekranda da yer aldığı gibi 4 farklı donanım paketine sahip. Ayrıca kabrio modeli 3 farklı donanım paketine sahip olduğunu ve İngiltere'de şu anda satışta olan yeni Fiat 500'ün satış fiyatlarını ekranda belirttiğim şekilde yer almakta. Fiat 500'ün giriş paketi olan Action versiyonunun yayınımız tarihi itibariyle güncel kur üzerinden fiyatını hesaplarsak, ülkemizdeki tahmini satış fiyatının 180 ila 200 bin TL civarında olması bekleniyor. Bu kısma kadar bizi izleyenlerden ricam, içeriğimizi beğenip abone olarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ayrıca Fiat 500 hakkında görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Destekleriniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.